Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip şöyle orta kalınlıkta bir ip. Şöyle göstereyim. Şişlerim 3 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimi çıkardım. İlmekleri çıkarttıktan sonra bir sıra düz ördüm. Lastik yapmayacağım için bir sıra yani zemin hazırladım. Bu modelde ilmek sayısına gelince 7 ve 7'nin katları artı 4 olması gerekiyor. Yani her model 7 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 4 ilmek ekliyoruz. Bu şekilde ayarlayacağız. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, şöyle 5 ilmek düz. Evet, 2 ters, 5 düz. Yine 2 ters ilmek, 5 düz ilmek. Evet, 5 düzden sonra sıra sonunda 2 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Yani 2 düz, 5 ters ilmek örerek devam ediyoruz. Sıra sonunda 2 düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek ikinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters, yine 5 ilmek düz. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi yine olduğu gibi düzleri düz, tersleri ters örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Ben böyle iki model üzerinden anlatıyorum. 7 7 14, sonuna da 4 ilmek ekledim. Toplamda 18 ilmeğim var şişimde. Evet, düzleri düz, tersleri ters örerek 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmeğimi yine düz ördüm. Burada 5 terse gelince tersleri ters örüyoruz. Arada birer tane artırma yapacağız. Bakın, bir ters ilmek ördüm, bir artırma yaptım. Bir ters ilmek, bir artırma, bir ters ilmek, bir artırma. 5 ilmeğimizi de bu şekilde örüyoruz. 5. ters ilmeğimi ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 düz ilmeğimi ördüm. Böyle 5 ilmeği aralarda artırma yaparak ters ördük. Geldim buradaki 5 ilmeğe. Bir ters ilmek, bir artırma, bir ters ilmek, bir artırma yaparak 5 ilmeği de ters örerek tamamlayalım. Yani bu 5 ters ilmeğin aralarında birer tane artırma yaparak ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Sıra sonunda artırma yaptıktan sonra 2 düz ilmek. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Şöyle 4 sırayı tamamladım. Şimdi 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra
2 ilmek tersimizi örelim. Geldim bu artırma yaptığımız 5 ilmeğe. Bakın artırma ilmeğimi bıraktım. Ördüğüm ilmeği aldım. Artırmayı bıraktım. Ördüğüm ilmeği aldım. 5 ilmek de bu şekilde yapıyoruz. Artırmaları bırakalım. İlmeklerimizi sağ şişimize aktaralım. Bu şekilde 5 ilmeğin boyunu uzatmış oldum. Daha sonra bunları sol şişime aktardım. Bakın şöyle. Hepsini bir toplayarak düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım. Tekrar ilmeklerimi düz ördüm ve şişimden çıkardım. 5 ilmekten 3 ilmek çıkardık. 1, 2, 3. İlmek sayımız eksildi. Bir sonraki sırada artırma yapacağız. Arada 2 ters ilmek ördüm. Daha sonra artırmayı bıraktım. İlmeğimi aldım. 5 ilmeğimizi bu şekilde alalım şöyle. Düz ilmeklerimizi. Artırmaları bırakalım. İlmeğimizi alalım. Sağ şişimize. Daha sonra bunları sol şişimize aktaralım ve bir kez düz örelim. Bir artırma, tekrar aynı ilmekleri şöyle toplu şekilde düz örelim ve sol şişimden çıkartalım. 5 ilmekten 3 ilmek çıkardık yine. Daha sonra sıra sonunda 2 ters ilmek ve kenar ilmeğini de düz örerek sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim, son sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek. Bakın bu üçlü ilmeğe gelmeden bir artırma yaptım. 3 ilmeği tek tek ters ördüm. 2, 3 ilmek ters ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Burada artırmalarımızı yaptık. İlmek sayımız yine 5 ilmeğe çıktı. Bir artırma, daha sonra buradaki 3 ilmeğimizi ters örelim. 3 ilmek ters ördükten sonra tekrar bir artırma. Sıra sonunda 2 düz ilmek ve kenar ilmeğini de düz örerek 6. sıramızı tamamladık. Modeli bir kez kurmuş olduk. Şöyle. Model her modelde olduğu gibi ilerledikçe kendini gösterecek. Güzel, şöyle kabartmalı bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım. Şurada birinci sırada ne yaptıysam aynısını yaparak başlıyorum. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. 2 ters ilmek, 5 düz ilmek örüyoruz. Birinci sırada yapacağımız işlem bu. Bakın 2 ters 5 düz ilmek. 2 ters ilmek aralarda 5 düz ilmek. Bu artırmaları da düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Sıra sonunda 2 ters, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi yine olduğu gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters. 2 düz, 5 ters örerek devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi olduğu gibi örerek sıramı tamamladım. Kenar ilmeğini ben düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Şöyle. Burada yapacağım işlem, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı şekilde yapıyorum. Tersleri ters, düzleri düz örelim. Üçüncü sıra ön yüzünde. 2 ters, 5 düz. Birinci sırada yaptığımız gibi 2 ters 5 düz örerek üçüncü sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Dördüncü sıra
arka yüzüne geçtim. Burada da yine düzleri düz, tersleri ters örüyoruz ama ters ilmeklerin arasında birer tane artırma yapacağız. Bakın 2 düzden sonra bir artırma yaptım. 5 tane tersim var. Hepsinin arasında birer tane artırma yapıyorum. Şöyle. Şurada başta artırma yapmayacaktık. Neyse şöyle onu tekrar düzelteyim. Evet. Yanlışlık olmasın. Evet, artırma yapmadan ters ilmeğimi ördüm. Bir artırma yaptım. Daha sonra tekrar ters bir artırma, ters ilmek, bir artırma, ters ilmek, bir artırma. Ters ilmek, bakın şöyle. Yine bir artırma, daha sonra 2 düz ilmek. Bir ters ilmek, bir artırma. 5 ilmeğimizi bu şekilde örerek devam ediyoruz. Evet. Sıra sonunda 2 düz, daha sonra kenar ilmeği. 4. sıramızı da tamamladık. 5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine arada ara modelimiz olan 2 tersimizi ters olarak örelim. Burada 5 düz ilmeğe geldim. Bakın artırmayı bıraktım. İlmeğimi sol şişime aldım. Artırmayı bıraktım. Düz olan ilmeğimi sol şişime aldım. 5 ilmeği bu şekilde yapıyoruz. Artırmaları bırakalım. İlmeğimizi sol şişimize alalım. 5 ilmeği aldım. Daha sonra bunları sağ şişime aldım. Şimdi sol şişime aktardım. Bunları şöyle hepsini bir toplayarak düz ördüm. Şişimden çıkarmadan bir artırma yaptım. Tekrar ördüm bu ilmeklerimi ve sol şişimden çıkardım. 5 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Arka yüzünde tekrar artırma yaparak ilmek sayımızı eşitleyeceğiz. Arada 2 ters ilmek. Geldim bu düz ilmeklere. Artırmayı bıraktım. İlmeğimi sağ şişime aldım. Artırmayı bırakarak 5 ilmeği bu şekilde sağ şişimize alalım. Daha sonra bu 5 ilmeği sol şişimize aktaralım ve bunları düz ördüm toplayarak. Bir artırma yaptım, tekrar düz ördüm ve sol şişimden çıkardım. Sıra sonunda 2 ters ilmek ve kenar ilmeğimi de düz örerek 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 2 düz ilmek. 2 düzden sonra bir artırma yaptım şu şekilde. Buradaki 3 ilmeği de ters örüyorum. 1 2 3. 3 ters ilmekten sonra tekrar bir artırma yaptım. Devamında 2 düz ilmek ördüm. Bakın burada sağında solunda artırma yaparak ilmek sayımızı tekrar 5 ilmeğe çıkardık. 2 düzden sonra bir artırma, 3 ters ilmek örelim. Tekrar bir artırma yapalım. Sıra sonunda 2 düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğimizi de örerek 6. sıramızı tamamladık. Modeli 2 kez kurduk. Model böyle devam ediyor. Bakın gayet güzel, şöyle kabartmalı, gösterişli bir model. Bir parçada daha önce hazırladım. Şöyle aynı ipi kullandım. Aynı kalınlıkta şiş kullandım. Burada da yine lastik yapmadım. Aynı şekilde başladık. Ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz bu modeli. Şöyle yakından göstereyim. Modelin arka yüzü de böyle. Yelek, hırka, süveter hepsinde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.